MV Hondius gemisinde olanlar yüzünden dünyayı ayağa kaldırdı. Temel olarak enfekte olmuş kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve salyası ile kontamine olmuş alanlardan bulaşır. Hafif ve erken belirtilerden uzun dönem belirtilere kadar birçok probleme yol açar. Kısa dönemde grip benzeri semptomlar, uzun dönemde ise hemorajik ateş, pulmoner ve renal sendrom ortaya çıkar. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz hantavirüs. Aslında hantavirüsler her yıl dünya çapında 200 binden fazla kişiyi etkileyen ve gittikçe artan küresel bir halk sağlığı tehdidi olarak karşımızdadır. Bu virüs kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen, ciddi solunum ve böbrek rahatsızlıklarına yol açan bir RNA virüs tipidir. Genellikle enfekte olan fare ve sıçanların vücut salgılarıyla çevreye yayılır. İnsanlara bulaş ise daha çok solunum yoluyla olmaktadır. İnsanlar enfekte kemirgenlerle mutlaka temas halinde olmadan da çevresel yollarla insanlara bulaşarak bu virüsü almaktadırlar ve ciddi sağlık problemlerine yol açtığını görmekteyiz. Dünya geneline baktığımızda iki önemli temel klinik tabloyla karşılaşmaktayız. Bunlardan birincisi hantavirüs, pulmoner sendrom ve hemorajik ateş, diğeri ise renal sendrom olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki tablo için erkenden tanı konulamaz ise çok ciddi problemlere yol açmaktadır. Bu virüsler yüksek risk grubunda yer alan kişiler için ciddi problemler oluşturmaktadır. Peki sevgili dostlar, hantavirüs nasıl bulaşır? Kemirgenler salgılarını bir yere bırakırlar ve eğer bunlar hantavirüs içeriyorlarsa kuruduktan sonra aerosol tarzı parçacıklar solunum yoluyla alınmaktadır. En önemli neden kemirgen istilasına uğramış kapalı alanlarda, örneğin gemilerde temizlik sırasında riskin artmış olduğunu görmekteyiz. Bulaşmış yüzeylere dokunduğunuz zaman eller, ağız veya burunla temas ederse virüs vücuda girebilir. Nadiren de bu hayvanlarla doğrudan temas ve ısırıkları vasıtasıyla hantavirüs alınabilmektedir. İnsandan insana bulaşma genellikle görülmez. Bu da hastalığın bulaşması açısından kontrol edilebileceğini göstermektedir. Ancak risk grupları, meslekler bulunmaktadır. Örneğin tarım ve inşaat işçileri gibi ya da gemi personeli gibi. Evet sevgili dostlar, hantavirüsün belirtileri nelerdir? Bir de onlara bakalım. Enfeksiyon vücuda alındıktan sonra genellikle 1-2 hafta içinde grip benzeri belirtiler başlar ve bu nedenle çoğu zaman diğer viral hastalıklarla karıştırılabilir. 38-40 derece yüksek ateş, baş ağrısı, tabii bu baş ağrısı çok şiddetli olmaktadır. Özellikle sırt, kalça ve uyluklarda şiddetli kas ağrıları ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, karın ağrısı ve ishal. Hastalığın ikinci evresinde ise belirtiler daha ağır hale gelebilir ve hayati risk oluşturabilecek organ tutulumları oluşur. Burada iki ana klinik form gözlenmektedir. Hantavirüs pulmoner sendromu dediğimiz akciğer tutulumu ağırlıklıdır. Bu virüs çoğunlukla Amerikan kıtasında gözükmektedir. Şiddetli nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma ve dolgunluk hissi, pulmoner ödem, akciğerlerde sıvı birikimi, solunum yetmezliği ve düşük tansiyon. Hatta şok tablosu meydana gelebilir. Bu formdaki hastalar genellikle birkaç saat içinde yoğun bakım gerektiren solunum sıkıntısı yaşarlar. Diğeri ise böbrek tutulumu ağırlıklı, hemorajik ateş ve renal sendromdur. Bu tip daha çok Avrupa ve Asya'da gözlenmektedir. Belirgin böbrek ağrısı, idrar miktarında azalma veya durma, yani oligoüri ya da anüri, yüz ve ekstremitelerde ödem, diş eti, burun, idrar veya ciltte kanamalar, tansiyon düşüklüğü ve şok ve böbrek yetmez. Bu aşama gelişirse hastanın acilen hastaneye yatırılması, destekleyici tedavi alması ve böbrek yetmezliğiyle diyaliz dahil olmak üzere uğraşılması söz konusu. Her iki form içinde tıbbi acil müdahale gerekmektedir. Peki sevgili dostlar, hantavirüs nasıl tedavi edilir? Günümüzde spesifik olarak antiviral bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle hantavirüs tedavisi destekleyici tedavilerle yürütülmektedir. Erken dönem tanı konulursa hastanın iyileşme süreci önemli ölçüde artar. Yoğun bakım takibi, ventilasyon ve oksijen desteği, sıvı ve elektrolit tedavisi ve diyaliz önem arz etmek. Erken tanı konulmasa ölümcül olabilir. Özellikle akciğerin etkilendiği durumlarda ölüm oranı %30 ila 50 arasında değişmektedir. İnsandan insana nadiren bulaşmaktadır. Özellikle Güney Amerika'da bu tür vakalar bildirilmiştir. İnsandan insana bulaşan alt tipi Andes virüsüdür. Günümüzde hantavirüse karşı bir aşı da bulunmamaktadır. Ancak günümüzde bu virüse karşı aşı çalışmaları sürdürülmektedir. Pandemi riski yoktur sevgili dostlar. Bu virüs
bölgesel olarak tehdit etmek, büyütülecek bir enfeksiyon tehdidi olarak da görülmemelidir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün direktifleri mutlaka önemlidir. Bu virüs yeni çıkan bir virüs değildir. Çok eskiden beri bulunmaktadır ve hastalık yapmaktadır. Bu cinse ait 10 tane tür ve 30'u aşkın genotip tanımlanmıştır. Bunlardan sadece birkaçı insanda hastalığa neden olmaktadır. Dünya ikiye bölündüğünde eski ve yeni dünyada bulunan 4 tipin özelliklerini ekranda görmektesiniz. Bugüne kadar Türkiye'de tanımlanmış hantavirüs hastalığı ve dolayısıyla bu hastalığa ait hiçbir veri bulunmamaktadır. Birçok ülkede ilaç ve aşı çalışmaları devam etmek ve 2026 yılında, yani bu yıl içinde, bu ilaç ve aşıları piyasada görebilecek hale gelebilmeyi umut etmekteyiz. Evet sevgili dostlar, hantavirüs bir pandemi değildir. Kemirgenlerle temas etmeyi minimuma indirmek ve kemirgenlerin dolaştığı kapalı alanları bolca havalandırmak ve burada temizlik yapacak personeli eğitmek. Önemli olan bunlardır. Eğer bunları yapabilirsek hantavirüs enfeksiyonundan rahatlıkla uzaklaşabiliriz. Enfekte olmaktan kurtulur. Evet sevgili dostlar, bugün de videomun sonuna geldik. Lütfen mesajlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma atmayı, bu videomu eş, dost, arkadaş ve akrabalarınızla paylaşmayı, sosyal medyada yayınlamayı unutmayınız. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.